Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruyu sorarak hemen başlamak istiyorum. Konumuz Mısır. Mısır'la Türkiye'nin yakınlaşması. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Mısır halkı için asker ne demek? Mısır halkı için asker kurtarıcı demektir. Çünkü tarihsel sürece baktığımız zaman 1952'de gerçekleşen Hür Subaylar Hareketi ile birlikte Mısır'ı Mısırlıların yönetmesiyle başlayan bir süreçtir bu. Çünkü tarihe baktığımız zaman Romalı dönemi, daha sonra 4 halife dönemi, arkasından Abbasiler, Emeviler, Tolunoğulları, İşitler, Memlükler, Eyyubiler, arkasından gelen Fatimiler ve diğer Osmanlı gibi birçok devletin yönetmesiyle birlikte Mısır yaklaşık olarak 2000-2500 yıl kendi kendini yönetmemiş bir topluluktur. Mısır halkına kendini yönetme yetkisini veren Mısır'daki askerdir. Ve bu 1952 yılında Cemal Abdülnasır'ın liderliğinde gerçekleşen bir darbe neticesinde olmuştur. Bu darbe de Kral Faruk'a karşı yapılmıştır. İngilizleri Mısır'dan kovmak amaçlı ve Kral Faruk'u tahttan indirmek amaçlıdır. Ve bunun akabinde Mısır halkı yıllar sonra milattan öncelerden ta günümüz 1952'sine kadar ilk defa Mısır'ı kendi yönetme hakkını elde etmiştir. Hangi kritik dönemlerde peki belirleyici bir güç oldu asker? Hangi dönemlerde dikkat çekiyor? Mısır için asker şu tarihten yine başlayacak olursak 1952 yılında Cemal Abdülnasır'ın önderliğinde gerçekleşen, hatta Muhammed Necip önderliğinde gerçekleşiyor ama Cemal Abdülnasır'ın karizmasıyla birlikte Cemal Abdülnasır Muhammed Necip'e kısa bir dönem yetki verdikten sonra yönetme yetkisini daha sonra kendisine alıp Mısır'ı yönetmeye başlıyor. Tabii ilk vaatlerinden bir tanesi toprak reformu, Sina Çölü'nün özgürleştirilmesi, Süveyş Kanalı'nın gelirlerinin Mısır halkına ve Mısır devletine getirecek olduğu faydalar. Bu vaatler neticesinde Mısır halkı Mısır ordusuna bir inanç bağlıyor ve gerçekten de bu ileriki dönemlerde yaklaşık 30 yıla kadar 1978 yılındaki Camp David Anlaşması'na kadar geçen bu süre zarfında Mısır bunu başarıyor. Yani 1952'den 1980 dersek yaklaşık 30 yıl içerisinde Mısır askeri Mısır halkına vaat ettiği birçok şeyi gerçekleştiriyor. Mısır'daki hem toprak reformunu yapıyor, hem Süveyş kanalını millileştiriyor ve Sina'yı da İsrail'den arındırıp kendisine Mısır halkına armağan ve hediye etmiş oluyor. Peki bugün değişti mi? Bugün de aynı şey geçerli mi? Tabii şöyle, Mısır halkı için askerin şöyle bir önemi daha var. Mısır'daki ekonominin yaklaşık %60-65'ini Mısır ordusu elinde bulunduruyor. Yani bugün siz Mısır'da dışarı çıktığınız zaman 100 kişiden 60'ı, 65'i Mısır ordusunun fabrikalarında çalışıyor. Ve bu ne demek? Mısır ordusu kurduğu fabrikalarla, çalıştırdığı bu işletmelerle aynı zamanda halkını beslemiş oluyor. Yani Mısır aslında halk olarak ordunun aynı zamanda bir çalışanı. Bunun için de ordu aslında bir işveren konumunda Mısır halkı için. O yüzden hem ekmek kapısı hem kurtarıcı. Evet, yani askeri aslında sokaklarda da görüyoruz. Halkın içinde. Bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Tabii şöyle, şimdi Mısır'daki darbe sonrasında 1952'deki gerçekleşen Hür Subaylar Hareketi ile birlikte günümüze kadar geçen süre zarfında sadece bir yıllık Muhammed Mursi'nin yönetimi dışındaki geçen tüm süre zarfında Mısır'ı ordu yönetti. Ordudan gelen komutanlar yönetti. Cemal Abdülnasır, Enver Sedat, Hüsnü Mübarek, şu anda da general olan Abdülfettah Sisi yönetiyor. Bu süre zarfında ordunun Mısır'ı yönetmesinden kaynaklı polis genelde biraz daha geri planda olup ordu daha çok sokaktadır. Daha fazla sokakta görünür. Polis biraz daha nizamı korumak amaçlı sokakta gezerken polis daha çok güvenlik amacıyla sokakta bulunur ve Mısır'ı güvenlik tarafını ordu daha fazla elinde bulundurur. Yani şunu söyleyebiliriz, Mısır'da sokaklarda askerleri görürsek şaşırmayalım. Bu normal bir şey. Evet, gayet normal. Peki Sisi yönetiminde ordu nasıl bir konumda? Onu nasıl değerlendirirsiniz? Yine aynı şekilde geçmişten aldığı bir uygulamayla, yani nasıl Cemal Abdülnasır döneminde başladıysa günümüze kadar gelen süre zarfında da bugün aynı şekilde devam etmekte. Zaten Mısır'da şöyle bir usul vardır. Askeriyeden emekli olan generaller devletin farklı kademelerinde, farklı bürokratik makamlarda çalışmaya devam ederler. Yani aslında Mısır bürokrasisini de yine aynı şekilde Mısır ordusu yönlendirmekte. Burada sadece o zaman orduyu askeri bir güç olarak görmüyoruz. Aynı zamanda siyasetin ve ekonominin de içindeler. Burada peki ordu her şey diyebilir miyiz yani Mısır için? Nasıl bir arada olabiliyor bu? Tabii ki, yani Mısır için ordu her şey. Hem halk nezdinde hem devlet nezdinde. Yani tarihte aslında biz 2011'e çok değil, yani çok uzak değil, 2011 yılına dönüp baktığımız zaman orada çok dikkat çeken bir olay oldu. 2011 yılında Mısır'daki 25 Ocak devrimi gerçekleşeceği zaman Mısır halkı sokağa indi. Mısır halkı sokağa indiği zaman devlet tabii doğal olarak ilk
polisi devreye soktu. Polis o zaman bayağı bir can aldı. Yani kalabalıkların arasına daldı, araba sürdü ve arkasından baltacı dediğimiz kılıçlı atlılar sokaklara girdi. İşkence etti, tutukladı, bazılarını öldürdü. Yani orada bir süreç uzaması oldu. Ve bunun akabinde devlet şöyle bir karar verdi. Orduyu sokağa sürüp ordunun sokakları kontrol altına alması için böyle bir talimat verdi. Orada beklenmedik bir olay oldu. Ordu sokaklara çıktığı zaman Mısır ordusu Tahrir Meydanı'na, özellikle çünkü aslında şehrin, yani ülkenin birçok şehrinin meydanlarında kalabalıklar vardı. Ancak Tahrir Meydanı'nda başını çeken ve diğer meydanlara da yansıyan bir durum oldu. Ordu Tahrir Meydanı'na doğru ilerlerken halk tankları durdurup, araçları durdurup askeri içinden çıkartıp sarıldı. Ve halkın askere olan sevgisinin bağlılığını bir kere daha gösterdi. Ve halk kendisini bastırmak için gelen askeri kendi içinde bağrına basıp miting meydanına beraber oturtup, beraber yemek yiyip, cuma namazlarını beraber kılıp, aynı şekilde dertleşip sokağın ortasında nöbet tutmaya başladı. Tabii bunu gören orada Mısır devleti biraz sessiz kaldı. Tabii orada Mısır'ın askeri bürokrasisini de rahatsız eden bir durum vardı. Hüsnü Mübarek, Körfez'deki gibi kendinden sonraki yönetimi oğluna devretmek istiyordu. Tabii Mısır'ın kendi içinde de bir güç ayrılıkları var. Mısır'ın kendi askeri bürokrasisi de bundan rahatsızdı. Askeriye yani orada bir karar vermesi gerekiyordu. Yani halkın ordusuna olan sevgisini bu şekilde gördükten sonra bu sefer Mübarek tarafına biraz baskı kurup Mübarek'in Cumhurbaşkanlığından çekilme kararını aldırttı. Ve bunu da o dönemin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü açıkladığı zaman meydanlarda müthiş bir sevgiyle karşılandı ve o sevgiyi aynı şekilde kutlayanların içinde de yine asker vardı. Ve aradan geçen o zaman sonra Hüsnü Mübarek ayrıldıktan sonra yine orduyu, yani devleti yönetme yetkisi bir geçici bir konseye devredildi. Konsey yine askerlerden oluşuyordu. Yani asker aslında yine kurtarıcıydı Mısır için. Ne yaptı asker? Mısır'ı 2000 yıllık bir sömürüden kurtardı kendi tabirlerince. Sina'yı İsrail'den kurtardı. Süveyş'i millileştirdi. Toprak reformu yaptı. Bunun yanında bölge ülkelerine karşı Mısır'ı güçlü hale getirdi ve getirdi yine kendisini 30 yıllık süren bir mübarek rejiminden kurtardı. Yani yine asker halk nezdinde, Mısır halkı nezdinde çok kutsal bir yere tekrar oturdu. Evet, hem böyle bir şey var hem de aslında bu da bir güç demek değil mi? Peki bu hani ekonomik alanı nasıl yansıdı? Yani ülkede sadece askeri olarak değil, elbette farklı alanlara da bunun yansıması oldu. Ekonomik olarak belli bir şey var mı? Tabii ki, yani şöyle, zaten ekonomik olarak Hüsnü Mübarek'ten sonra, o bir yıldan sonra akabinde Mursi'nin Cumhurbaşkanlığına gelmesinden sonraki dönemde son 3 aylık periyotta Mursi'nin, yani yaklaşık Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ordu Mursi'nin gidişinin biraz daha hızlandırılması için elinde bulundurduğu ekonomik güçle fabrikalarındaki işleri yavaşlattı. Ülke petrol bulunmaz bir ülke haline geldi. Ki o günlerde biz Kahire'den Gazze'ye geçişimiz vardı, Rafah tarafına. Bizi götürecek olan minibüs şoförü akşam 6'da petrol sırasına girdi. Sabah 5'te petrolünü alıp 6'da bizi havalimanından karşılamaya gelmişti. Yaklaşık 11-12 saatlik bir petrol sırası bekledi bu adam. Yani aslında Mısır'da olmayan görüntülerdi bunlar. Asker o gün ekonomiyi sıkmıştı. Çünkü neden? Asker elinde ciddi bir ekonomiyi bulunduruyordu. Peki asker ekonomiyi sıkmadığında, yani ekonomide bir zayıflama olduğunda ordu yeterli oldu mu? Orada nasıl bir aksiyon aldılar? Asker ekonomiyi sıkmadığı zaman zaten Mısır'ın kendi içerisinde akan bir ekonomisi var. Gelirleri, Süveyş kanalının ciddi bir gelirleri vardı. Tabii son dönemde Süveyş kanalının gelirleri de düştü. Bunun yanında son dönemde, son 10 yıllık dönemde ülkeye çok ciddi yatırımlar alındı. Özellikle Körfez fonları alındı. Bu Suudi Arabistan fonları ile başlayıp daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin fonları ile devam etti ki son dönemde de Rasül Hikme denilen İskenderiye'nin batısında kalan, Libya tarafına doğru kalan bir güzel bir yeri Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir proje olarak sundu ve oradan da fonunu aldı. Şu anda da projenin çalışması başlamış bulunmakta. Bunun gibi birçok projeyi de, yani kalkınmaya yönelik, yatırıma yönelik birçok projeyi de Körfez'le beraber Mısır hükümeti son 10 yıllık dönemde Kahire'nin merkezinde olsun, Kahire-İskenderiye arasındaki o Nil Deltası dediğimiz bölgelerde olsun birçok yatırıma dönüştürüp ülkeyi bu son girmiş olduğu buhrandan, ekonomik buhrandan kurtarmaya çalıştı. Peki özel sektörle ilgili ne söyleyebiliriz? O zaman oraya da bir etkisi var mı? Özel sektör Mısır'da vardır. Özel sektörün de güçlü olan tarafı yine askeriyeden çıkıp özel sektöre geçen kişilerin elindedir. Yani esas güçlü olan tarafı. Yani aslında
Yine Mısır'da kapılar yine her zaman ekonomide, ticarette, siyasette, yani bütün alanlarda genelde yine orduya çıkıyor. Evet, buradan Türkiye ile Mısır yakınlaşmasına geçelim istiyorum. Doğu Akdeniz'deki hem enerji kaynaklarının yeniden gündeme gelmesi hem de bölgesel deniz yetki alanları ile ilgili anlaşmalar. Son dönemde bir diplomatik yakınlaşma var. Peki iki ülke arasındaki bu yakınlaşma neyi ifade ediyor? Şimdi iki ülkenin yakınlaşması bölge açısından çok güzel oldu. Ayrıca iki ülke açısından da çok güzel oldu. Ben şurada bir anekdot da paylaşmak istiyorum. Şimdi Tolunoğulları devleti Mısır'a girdiği zaman, Türk devletidir, 800'lerde giriyor. Türklerin Anadolu'ya girişi 1071. Yaklaşık 200-250 yıllık bir fark var. Tolunoğullarının girişiyle Türklerin Anadolu'ya girişi arasında. Günümüzden de 100 yıl düştüğümüz zaman Mısır'daki Türklerin varlığı Anadolu'daki Türklerin varlığından 100 yıl daha hala fazla. Yani biz aslında Mısır'da, Türkler olarak Mısır'da Anadolu'dan daha fazla yaşamış bulunmaktayız tarihsel sürece baktığımız zaman. Bu iki ülkenin arasındaki bu 10 yıllık gerginlik ve uzaklaşma birçok alanda etkilemişti. Şu anda yaklaşık 2 yıldır bu iki ülkenin kendi arasındaki görüşme trafiğinin başlamasının hemen akabinde zaten çok hızlı bir yükselişe geçti. Ciddi bir ivme kazandı. Son ziyaretler de bunun son noktası oldu ve bu hem Libya konusunda olsun, hem Sudan konusunda olsun, hem Filistin konusunda olsun ve Doğu Akdeniz konusunda olsun. Ayrıca Türkiye'deki Mısırlı yatırımcılar ve Mısır'daki Türk yatırımcılar konusunda olsun birçok konuda iki ülkeye ve iki ülkenin vatandaşına da fayda sağlamış olacaktır. İşbirliği potansiyeli de yükseltiyor aslında bu evet. birliktelik. Aslında burada bizim için önemli olan tabii ki Filistin konusu. En merak ettiğimiz Mısır'la Türkiye'ye yakınlaşması peki Filistin için neyi ifade ediyor? Şimdi Mısır'ın en önemli Filistin meselesindeki en önemli konumu kara sınırının doğrudan bulunması. Türkiye'nin kara sınırının olmaması ve kara sınırı olan bir ülkeyle bu ilişkide bu düzeyde bir ilişkisinin olması illaki dosyaya müdahalesinde ve konuya müdahalesinde Mısır'ın yanında yer alıp ve bu meselede arabuluculuk konusunda olsun, birçok konuda olsun Türkiye'ye bu kapı açar ve Mısır'a istediği direktifleri verirken ve Mısır'la bazı Filistin konusundaki istişare alanlarını açarken ve Filistin yardımları konusunda ve diğer Filistin'in siyasi konularında Türkiye'ye bir kapı açmış bulunmaktadır. Peki Mısır açısından düşünecek olursak şu an İsrail'in tahliye planı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? İsrail ilk etapta bunu açık açık kendisi söyledi ki Hüsnü Mübarek devrilmeden yaklaşık birkaç ay önce, şu anda Arap dünyası bunu çok yayınlıyor, Netanyahu'nun kendisine şunu söylediğini söylüyor. Ayrılmadan birkaç ay öncesinde Sina projesini dile getirdiğini söylüyor. Ben Filistinlileri Sina'ya götüreceğim. Sen de buna müsaade edeceksin diye bir cümle kullanıyor Netanyahu Mübarek'e. Mübarek de kendisine şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki Netanyahu sen tekrardan savaş istiyorsun. Yani aslında bu daha öncesinde olan bir plan. İsrail'in yıllar öncesinden koyduğu, yani. Tabii yıllar öncesinden koyduğu, planladığı ama zamanını ve mekanını seçip zamanını beklediği bir konu. İlk başta 7 Ekim başladığında kuzeyden güneye göç ettirirken en temel konu Sina çölüne Filistinlerin göçüydü. Bunu gerçekleştiremedi. Mısır orada iyi bir duruş sergiledi. Akabinden Philadelphia koridorunu kapatarak ve Philadelphia koridorunun da Rafah'taki etrafını İsrail işgal edip oradaki birçok yerleşim yerini yıktıktan sonra insanları kuzeye doğru göç ettirip Kıbrıs'a tahliye planını planladı. O da olmadı. Bu sefer döndü Batı Şeria tarafına. Yani o Sina projesi aslında şu anda askıya alınmış durumda. Ancak İsrail'in planları arasında bulunmakta. Evet, aslında birçok konuyu konuştuk, birçok meseleyi ele aldık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Serimizin sonraki videolarında da yine Philadelphia koridorunu ve diğer meseleleri de konuşuyor olacağız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk soruyu sorarak hemen başlamak istiyorum. Konumuz Mısır. Mısır'la Türkiye'nin yakınlaşması. İlk olarak size şunu sormak istiyorum. Mısır halkı için asker ne demek? Mısır halkı için asker kurtarıcı demektir. Çünkü tarihsel sürece baktığımız zaman